Bugün öyle bir kitaptan bahsedeceğim ki okuyan herkesin kalbine mutlaka tatlı bir sızı, unutulmaz bir iz bırakmıştır. Jose Mario de Vasconcelos'un unutulmaz eseri Şeker Portakalı. Hani bazı kitaplar vardır, çocuk kitabı diye elinize alırsınız ama okudukça anlarsınız ki bu aslında yetişkinler için yazılmıştır. Ben Şeker Portakalı'nı hiç okumamıştım ve bir çocuk kitabı zannediyordum ama yanılmışım. Beni çok etkileyen bir çocukluk kitabı çıktı. Detaylarını açıklayacağım. Açıkçası beni bu kadar etkileyeceğini tahmin bile etmemiştim. Bu arada videoyu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Büyüyen bir kanalım, desteklerinizi bekliyorum. Hikayenin özünü anlamak için önce onu kalbinde yıllarca taşıyan adama, yazarına bakmamız lazım. Karşımızda Jose Mario de Vasconcelos. 26 Şubat 1920'de Rio de Janeiro yakınlarındaki Bangu'da doğdu. Düşünün, 11 çocuklu, inanılmaz yoksul bir aile. Annesi Kızılderili, babası Portekizli. Tıpkı kahramanım Zeze gibi o da kendi kendine öğrenmiş okumayı. Yazarlık öncesi hayatı ise tam bir hayatta kalma mücadelesi. Boks antrenörlüğü, balıkçılık, garsonluk, ne ararsanız var. İşte bu yüzden bu roman kurgudan çok daha fazlası. Yazarın kendi acısının, kendi hayatının bir yansıması. Yazarın kendi sözleri de aslında her şeyi anlatıyor. Romanı 12 günde yazdım ama 20 yıldan fazla bir süre yüreğimde taşıdım. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece kağıda dökülmüş bir hikaye değil. İliklere kadar yaşanmış, 20 yıl boyunca kalpte taşınmış bir acı. Zaten korku olsaydı okurken bu kadar acımazdım Zeze'ye. O sahicilik, o inandırıcılık olmazdı. En son söyleyeceğimi ilk baş söyleyeceğim. Bence hikayenin gücü hikayeyi Zeze'nin bakış açısından okumamızdan geliyor. Kitap onun ağzından anlatıldığı için arada bir filtre yok. Neredeyse bir çocuğun dünyayı nasıl gördüğünü, acıyı nasıl hissettiğini en saf haliyle yaşıyorsunuz. Onun çektiği acıyı, duyguları hiçbir filtre olmadan direkt okuyoruz. Bu samimiyet sizi hemen içine çekiyor. Hikayeyi okumak yerine Zeze oluyorsunuz. Ayrıca çocuk masalındaki o yalıtılmışlık, o sterillik yok. Hikayeye başlar başlamaz o dünyada masum bir yer olmadığını anlıyoruz. Onun için çocuk kitabı değil, çocukluk kitabı dedim. Hikayeye dönecek olursak baş kahramanımız Zeze. Zeze. Ah Zeze, 5 yaşında ama içinde hem bir melek hem de bir şeytan taşıyan inanılmaz çelişkilerle dolu bir karakter. Kendi kendine okumayı sökecek kadar zeki ama yaramazlıklarıyla da herkesi bezdiren biri. İşte Zeze'nin gerçeği bu iki zıt dünyadan oluşuyor. Rio de Janeiro'da fakir bir mahalle, baba işsiz, aile daha kötü, daha küçük bir eve taşınmak zorunda. Evde sürekli gerginlik var. Bu yoksulluk sadece parayla ilgili değil, kelimenin tam anlamıyla evin havasını zehirliyor. Bir süre sonra bu ekonomik sorun psikolojik şiddete dönüşüyor. Baba eşsizliğin getirdiği çaresizlikle baş edemiyor ve tüm öfkesini Zeze'ye yöneltiyor. Annesi fabrikada çalışıyor. Evde sanki yok gibi. Çok yoruluyor ve kadının çocuklarına sabrı ve enerjisi kalmıyor. Peki Zeze bu ortamda ne yapıyor? Şeytanın oğlu damgasını yiyor. Yaptığı her yaramazlık çocukça bir oyun değil, içindeki kötülüğün kanıtı gibi görünüyor. Evde durum şöyle. Aklınızın alamayacağı bir yoksulluk, işsiz bir babanın çaresizliği ve o çaresizliğin getirdiği korkunç dayaklar var. Bakıldığında bana göre Zeze'nin yaramazlığı aslında bir çığlık. Yaramaz çünkü şeytan olduğu için değil, görünmez olduğu için. Fark edilmek istiyor, sevilmek istiyor. Sevildiğini hissetmediği için sınırları zorluyor. Bu açıdan bakıldığında bilmediği bir şarkıyı söylediği için babasından yediği dayak çok daha acı verici. Bu sadece fiziksel bir ceza değil, onun varlığına bir saldırı gibi. Çünkü o dayaktan sonra hissettiği tek şey fiziksel acı değil, derin bir terk edilmişlik hissediyor. Bir yerde şöyle diyor, küçük İsa neden beni sevmiyor? O ahırdaki eşeği ve katırı bile sevdi ama beni sevmedi. Ah Zeze, al bağrına bas şu çocuğu. Bu cümle o psikolojik şiddeti nasıl içselleştirdiğinin en acı kanıtı. Ailesi ona sürekli sen kötüsün dedi. O da buna inandı. Bu Can Russo'nun ünlü sözüne benziyor. İnsan doğuştan iyidir ama toplum onu bozar. Bu hikayenin acıtan yanı burası. Zeze o saf ruh ailesi ve yoksulluk tarafından bozulanlardan. Bu yüzden kitap yetişkinler için çok ağır. Bir çocuğun masumiyetinin en yakınları tarafından nasıl yok edildiğini içimiz yanarak okuyoruz. Şimdi size bir soru. Bir çocuk bu kadar sevgisizlik içinde nasıl hayatta kalabilir? İşte burada çocuğun bir savunma mekanizması devreye giriyor. Hayal etmenin gücü. Bir tarafta yoksul bir dünya, dayak varken
Diğer tarafta ise Zeze'nin bu cehennemden kaçmak için kurduğu, kendi sınırına hayal gücüyle oluşturduğu bambaşka bir dünya var. O dünyada bahçedeki kümes bir hayvanat bahçesinden ve küçük bir portakal fidanı ise bir arkadaştan bile öte. Burada asıl önemli olan Zeze'nin hayal gücünün onu gerçeklikten koparan bir fantezi olmaması. Aslında bu tam tersi. Onu o acı dolu gerçekliğe bağlayan tek şey bu hayal gücü. Bu kitap aslında hayal gücünün bir lüks değil, temel bir yaşam aracı olduğunu gösteriyor. İnsanlar hayal etmeden, geleceğe umutla bakmadan yaşayamaz. Portakal fidanı demiştik. Onun bir adı var. Mingunyo. Zeze için Mingunyo sadece bir fidan değil. O fidan onun için sadece bir bitki olmaktan çıkıyor. Konuşabilen, sıkıntılarını dinleyebilen, onu yargılamayan tek arkadaşı. Kimseye anlatamadığı sırlarını fısıldadığı bir sırdaş. Yediği dayaklardan sonra sarılıp ağladığı tek dost. Onun hayattaki tek sınavıdır şeker portakalı. Çünkü gerçek dünyada diyalog yoktur. Sadece emirler vardır, azarlar vardır, dayak vardır. Oysa Mingunyo ile karşılıklı bir ilişkisi var. Onu dinler, tavsiyeler verir. Ama tabii ki bu hayali arkadaş gerçek sevginin yerini tutmaz. Zeze'nin gerçekten istediği şey bir insanın sevgisidir. Ve o kişi Manuel Valdez yani Portugal. Tam da her şeyin en karanlık olduğu, umudun tükendiği bir anda Zeze'nin hayatına hiç beklemediği bir yerden bir ışık sızıyor. Bu ışığın adı Portugal. İlk başta Zeze'nin sinir olduğu, yaramazlık yapmak için arabasının arkasına atladığı zengin bir adam. Portugal neden bu kadar önemli bir karakter? Sadece bir baba figürü mü? Bence çok daha fazlası. Çünkü Portugal Zeze'yi olduğu gibi gören ilk kişi. Onu şeytan olarak görmeyen tek kişi. Onun yaramazlığının altında yatan zekayı, acıyı, sevgi açlığını anlayan tek kişi. İlişkilerin başlangıcı biraz tuhaftır. Zeze arabasının arkasına atlar ve Portugal'a yakalanır. Portugal ilk başta çok kızar. Ama bir gün Zeze camla ayağını keser ve her şey o gün değişir. Portugal ona yardım eder, şefkat gösterir. O an her şey değişir. Başka bir deyişle hayatının en önemli ilişkisi bir yaramazlıkla başlar. Portugal onu ilk kez bir çocuk gibi görür. Ona değer verir. Onu dinler. Hayallerini sorar. Zeze Portugal'ı o kadar çok sever ki hatta bir yerde senin oğlun olmak istiyorum der. Babasından hiç sevgi görmemiş bir çocuk için o bir can kurtaran gibidir. Portakal zamanla Zeze'nin evde hiç sahip olamadığı o sevgi dolu koruyucu baba figürüne dönüşüyor. Ve Zeze hayatında ilk defa koşulsuz sevginin ne demek olduğunu anlıyor. Yargılanmadan, dövülmeden sadece olduğu gibi kabul edilmenin nasıl bir his olduğunu tadıyor. Bu onun için bir umut, bir nefes alma anıdır. Portugal ailenin açtığı yaralara neredeyse bir merhem gibidir. İki yalnız ruh birbirini bulur. Ve Zeze bir sığınak bulduğu, hayat ona umut verdiği anda kitap okuyucunun kalbine en büyük darbeyi vurur. Portugal'ın ölümü. Bu an Zeze için sadece bir arkadaşın kaybı değildir. Zeze'nin dünyası çöker. Bu sadece sevdiğin birini kaybetmek değil, masumiyetin sonudur. Portugal, Mangaratiba'daki tren kazasında öldüğünde Zeze ilk kez gerçek, somut ve geri dönüş olmayan bir kayıpla karşı karşıya kalıyor. Ne yazık ki bu umut, bu kısacık mutluluk anı çok ama çok acı bir şekilde paramparça oluyor. Ve hikayenin en yıkıcı anı geliyor. Size o küçücük yaşında sahip olduğu her şeyi ama gerçekten her şeyi bir anda kaybediyor. Önce hayatında ona babalık yapan tek insan, en yakını, dostu Portugal'ı korkunç bir tren kazasında kaybediyor. Bu acı o kadar büyük ki Zize'nin hayata tutunduğu diğer dalı da koparıyor. Hayal gücü ölüyor. En yakın sırdaşı şeker portakalı fidanı Mingunyo onunla konuşmayı sonsuza dek kesiyor. Buna felsefi açıdan bakacak olursak Albert Camus'un absürt dediği şey tam olarak budur. Camus'a göre absürt dünyanın sunduğu anlamsızlık, adaletsizlik ve sessizlik ile insanın dünyada anlam ve adalet arayışı arasındaki çatışmadır. Zeze bunu yaşıyor. Sevginin var olduğuna inanırken dünya ona en anlamsız, en acı darbeyi vuruyor. İyi bir insan olan Portugal saçma bir kazada ölüyor. Bu o kadar büyük bir travma ki hayal dünyası bile buna dayanamıyor. Her şeyi bilen Mingunyo bile susuyor. Büyüsünü yitiriyor. Çünkü Mingunyo Zeze'nin çocuksu masumiyetin sembolüydü. O masumiyet ölünce Mingunyo'nun da söyleyecek bir şeyi kalmıyor. Kitabın sonlarına doğru babası iş bulduğunu söylediğinde Zeze'nin verdiği bir cevap var. Artık bir şeye yaramaz baba. Küçük şeker portakal fidanını keseli bir haftadan fazla oldu.
Bakın ağaç aslında hala orada duruyor ama Zeze için artık yok. Zeze için o öldü. Bu cümle Zeze'nin artık çocuk olmadığını ilan ediyor. Artık acıyı keşfetti. Çünkü Mingonya ile birlikte Zeze'nin çocukluğu, hayalleri, umudu da kesilip atılmış oluyor. Kayıp işte bu kadar gerçek ve somut. Sanırım bu kadar eski bir kitabın hala bu kadar popüler olması ve filmlere, dizilere uyarlanması bu evrensel açıdan kaynaklanıyor. Örneğin 2012 yılında çekilen film kitabın hüzünlü atmosferini, Zeze'nin iç dünyasını görsel olarak çok iyi yansıtıyor. Ama bence kitabın asıl mirası o zamansız konuları, yoksulluk, sevgi arayışı, hayal etmenin gücü ve masumiyetin kırılganlığı. Bunlar her kültürde ortak olan şeyler. Peki en başa dönelim. Bu hikaye neden onca yıl sonra bile canımızı bu kadar yakıyor? Bizi bu kadar derinden ekliyor. Çünkü kitabın gücü dürüstlüğünde. Çocukluk travmasını, bir çocuğun sessiz çığlığını, şiddeti ve her şeyin temelindeki o evrensel sevgi ihtiyacını hiç süslemeden olduğu gibi yüzümüze vurmasında yatıyor. Ve bu hikaye o kadar evrensel ki 16'dan fazla dile çevrilmiş. Küresel bir fenomene dönüşmüş. Yani Brezilya'da bir çocuğun yaşadığı acı dünyanın öbür ucunda başka bir insanın kalbinde yankılanabiliyor. İşte bu insanın ortak yarasının edebiyatın gücüyle buluşması. Bu kitap bana göre yetişkinlere unuttuğu bir şeyi hatırlatıyor. Çocukların ne kadar savunmasız olduğunu ve yetişkinlerin dünyasının ne kadar acımasız olabileceğini. Kitap aslında bize şunu soruyor. Kendi çocuklarınıza, çevrenizdeki çocuklara gerçekten bakıyor musunuz? Sessiz çığlıklarını duyuyor musunuz? Yoksa kendi sorunlarınızla mı meşgulsünüz? Bu sorular yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. Empati eksikliğimizle yüzleşmemizi sağlıyor. Ve ben de bu bölümü size bir soruyla bitirmek istiyorum. Zeda'nın hikayesi çocukların içinde taşıdığı, çoğu zaman göremediğimiz, duyamadığımız o görünmez acılar hakkında bize ne öğretiyor? Özellikle bugün bu hikayeden çıkarmamız gereken ders ne? Bence üzerine hepimizin düşünmesi lazım. Kitaba dönecek olursak yazarın bu kitapla kendi hayatı arasında güçlü bir bağ var. Bu hiç de kurgu değil. Vasconcelos bunun büyük ölçüde otobiyografi olduğunu söylüyor. Bu hikaye kendi çocukluk acılarından esinlenerek yazılmış. Kitaptan birçok ders çıkartabilirsiniz ama yazar zaten kitabı özetlemiş. Günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü. Bu aslında hepimizin öyküsü. Çünkü bizler de bir yerlerde o acıyı keşfettik. Şunu diyebiliriz. Şeker portakalı bize sevginin ne kadar iyileştirici olduğunu anlatıyor. Portakaldan gördüğü o kısa süreli sevgi bile Zeze'ye bir dal uzattı. Bu kitap sadece ağlatan bir drama değil, aynı zamanda bize empatiyi hatırlatan bir eser. Bir çocuğun gözünden acının ne demek olduğunu anlatıyor bize. Bu kitaptan dersler çıkarmalıyız. Ben bu kitabın özellikle yetişkinlere yönelik olduğunu düşünüyorum. Onların okuması gerekir. Bu kitap bize çocuklarımıza sevgi göstermeyince, sevgi vermeyince sevgiyi olmadık yerlerde aradıklarını gösteriyor. Sizler bu kitabı okuduysanız neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazmaktan çekinmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.